Merhabalar, selamlar. Benim sevdiğim, en sevdiğim, en güzel takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geçenki videolarda söz verdiğim gibi sizlere aloe vera, doğal aloe vera'nın kabuklarından çok güzel, çok faydalı, sağlıklı bir tarif paylaşacağım. Hemen tarife geçiyoruz. Öncelikle alıp aloe vera'nın kabuklarını doğruyorum. Ne varsa bu doğada var arkadaşlar. Doğal bileşenler, doğal bitkileri tanımak ve bunlardan neler yapabilmemizi öğrenmek çok güzel bir şeydir. Sizlerle bu tarifleri seve seve paylaşıyorum. Evet, şimdi hepsini böyle doğrayalım. Aloe vera bitkisinin kabuklarını bir cam kavanoza yerleştirelim. Şöyle kavanozumuza bir de 4-5 dal biberiye yapraklarından ekliyoruz. Biberiyenin bu arada arkadaşlar yorumlarda çok soruyorsunuz. Sadece tazesini mi kullanacağız diye. Yok. Kurutulmuş biberiye de kullanılabilir. Kurutulmuş biberiye kullanacaksanız da yaklaşık 2-3 yemek kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Ben de tazesini bulduğum için bu bitkilerin hepsini ben zaten kendimde evde büyütüyorum. Bahçemde büyütüyorum. Besliyorum. Eğer sizler ilginizi çekerse nasıl büyütmemiz gerekiyor, nasıl ekmemiz, nasıl filizlendirmemiz gerekiyor diye ilginizi çekiyorsa bu sorular, bu konular, bunlarla ilgili de sizlerle videoları paylaşabilirim. Bana yorumlarda mutlaka yazınız. Evet, şimdi 5 dal biberi yapraklarını eklemiş olduk. Buraya bir de 1 yemek kaşığı çok faydalı bir bitkidir. Karanfil. Karanfilden ekleyelim 1 yemek kaşığı. Ve 1 yemek kaşığı da çörek otundan ekleyelim arkadaşlar. O kadar faydalı bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyiniz. Üzerine 150 mililitre saf zeytinyağından dökelim. Şimdi bir tencere alıyoruz. Tencerenin içine küçük havlu seriyoruz ve kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Tencerenin içine su döküyorum. Ve tencereyi ocağa yerleştiriyorum. Tencereyi ocağa yerleştirdik. Ateşini yüksek ateşte açıyorum ve tenceredeki suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynamaya başlayınca ateşini kısık ateşe yapalım ve yağımızı 40 dakika ısıtalım. Yani suyu kısık ateşte 40 dakika kaynatmış olacağız. Yağımızı da ısıtmış olacağız. 40 dakika tenceredeki suyu kaynatmış olduk. Yağı da ısıttık. Şimdi ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra kavanozu çıkarıyoruz ve yağın soğumasını bekliyoruz. Şimdi yağımız soğuduktan sonra bir güzel daha karıştırıyoruz. Ve yağı süzüp alıyoruz.
Bu hazırladığımız yağı arkadaşlar kapağını kapatıp karanlık ve serin ortamda 6 aya kadar saklayabiliriz. Şimdi de gelin sizlere uygulamasını anlatayım. Bu hazırladığımız yağı ne için kullanacağız? Evet, eklemler, kemikler, bizi en çok rahatsız eden, çalışmayan, kireçlenmiş eklemlere uygulayacağız. O kadar güzel bir yağ ki, o kadar güzel. Arkadaşlar ve aynı zamanda da varisli damarlar oluşan yerlere mutlaka uygulayınız. Çok güzel faydasını göreceksiniz. Her akşam, yani dilerseniz eğer daha da ağrılar sizi bayağı bir rahatsız ediyorsa sabahta, yani günde 2 defa olarak uygulayabilirsiniz. Eklemlere, dirseklere, dizlere mutlaka, parmaklara, şu eklemlerin, bütün eklemlerin olan yerlerine, kemiklere ve ayaktaki, bacaktaki damarlara, yani nerede damarlar rahatsız ediyor, varisli damarlar oluşuyor. O yerlerin hepsini uygulayalım. Cildimize de uygulayalım, vücut cildimize. Bu yağ damarların duvarlarını güçlendiriyor. Çok güzel, cildi de toparlıyor. Cilde de çok iyi geliyor. Aynı zamanda da ve kemikleri, kireçlenme, kemikteki eklemlerdeki olan kireçlenmelere çok iyi geliyor. Eklemleri şöyle elastikiyet hale getiriyor ki güzel güzel bütün eklemlerimiz çalışsın ve ağrı sızılar gitsin. Aynı zamanda da bu yağı arkadaşlar çatlamış deri olan yere, çatlamış ciltte çatlaklar oluyor ya, bacaklarda oluyor, göbekte oluyor, göğüslerde oluyor. Çatlamış cilde de uygulayınız. Çok ama çok güzel faydasını göreceksiniz. Her gün 2 defa olarak uygulayınız. Dilerseniz her gün 1 defa olarak da akşamları uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten yağ güzel bir şekilde siniyor. Çok hafif bir yağ olacaktır arkadaşlar bu şekilde elde ettiğimiz zaman. Ve yağı dediğim gibi 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda saklayınız ve her gün alıp kullanınız. Size şifalar olsun. Size sevgilerimle güzel tariflerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, başka soru. Ne kadar kullanacağız? Yağ bitene kadar kullanın. Hiçbir zaman zararını görmezsiniz. Tam tersine hep faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bütün sorularınızı ve yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ben de sizlerle sizin isteğiniz üzerine videolarımı ve güzel tariflerimi paylaşayım arkadaşlar. Aloe vera dalından alalım arkadaşlar ve jeliyle kabuğuyla birlikte doğruyoruz. Aloe vera'dan bugün kemiklere, eklemlere çok faydalı olan bir merhem hazırlayacağım sizlere. Diz ağrıları, eklem ağrıları, kemik ağrıları hisseden arkadaşlarımız videoyu iyice dinleyiniz ve bu tarifi mutlaka hazırlayınız. Bir cam kavanoz alalım ve aloe verayı cam kavanoza yerleştirelim. Şimdi üzerine karanfil ekleyeceğiz. Karanfilden 1 yemek kaşığı ekliyorum. Şimdi buraya ben bir de beyaz sirke ekleyeceğim arkadaşlar. Beyaz sirke de ekleyebiliriz. Elma sirkesi de ekleyebiliriz. Aloe veralar kapanana kadar dolusuyla şöyle
beyaz sirke ekleyelim. Şimdi bir tencere alıyoruz. Tencerenin içine küçük havlu seriyoruz ve sirke ile birlikte kavanozu yerleştiriyoruz. Tencerenin içine su dökelim. Ve ocağa yerleştirelim. Tencereyi ocağa yerleştiriyorum. Ateşini yüksek açıyorum ve suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynamaya başlayınca bunu 30 dakika suyu kısık ateşte kaynatacağız yavaş yavaş ve kavanozu da ısıtmış olacağız. Bu şekilde tenceredeki suyu kısık ateşte kaynatıp tentürümüzü ısıtmış olduk. Şimdi de ocaktan alıyoruz. Şimdi kavanozu çıkarıp soğumasını bekleyelim. Şimdi soğuduktan sonra bir blenderimize hepsini dökelim. Ve blenderimizde öğütelim. Şimdi alıp tentürümüzü süzüyoruz. Direkt bir cam kavanoza süzeceğiz. Bu tentürümüzün kapağını kapatalım ve saklanma raf ömrü 6 aya kadardır arkadaşlar. 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda saklanabilir ve şimdi de gelin uygulamasını yapalım. Evet, çok sağlıklı ve faydalı kemik tentürü. Ben bunu tam böyle adını koyuyorum. Kemik tentürü, eklem tentürü. Bunu nasıl uygulayacağız? Sabah ve akşam uygulayalım. Günde 2 defa olarak alalım ve tüm dirseklere, eklemlere, dizlere, kemiklerin ağrıdığı yerlere. Şimdi bazı arkadaşlarımızda da parmaklarında da yamulma oluyor ya da ağrılar oluyor. Bunların hepsini bu tentürümüzü günde 2 defa olarak uygulayalım ve güzelce masaj yapalım arkadaşlar. Urit asit toplanıyor mesela şu eklemlerimizde. Ayak parmaklarının eklemlerinde toplanıyor. Kireçlenme oluyor. Elastikiyetini kaybediyor arkadaşlar. Sıvısını kaybediyor. Dizler çok ağrıyor ya. O işte dizlere, eklemlere, bütün kemik eklemlerine uygulayalım. Günde 2 defa olarak. Şöyle yaklaşık 1,5-2 ay uygulayalım. Ondan sonra biraz bekleyelim, zaman verelim, ara verelim. Biraz dediğimizde 2 hafta bekleyebiliriz. Ondan sonra tekrar devam edelim. Ağrı sızınız geçene kadar devam edin, yapın. Çok iyi faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Evet, uyguladıktan sonra zaten hiçbir şey yapmanıza gerekmiyor. Emilip sinip gidiyor zaten cildimize. O yüzden yıkamamıza gerek yok ondan sonra, uyguladıktan sonra. Başka sorularınız varsa yorumlar kısmında yazınız. Sizlerin güzel yorumlarınız için, sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin isteğiniz üzerine videolar çekilecek arkadaşlar. Alalım defne yapraklarını. Defne yaprakları çok sihirli ve
çok faydalıdır arkadaşlar. Evet, şöyle bir 15 adet defne yaprağını alıp böyle doğrayalım. Evet, defne yapraklarını böyle ufak hale getirelim. Şimdi bir cam kavanozumuza yerleştirelim. Üzerine 100 mililitre zeytinyağından dökelim. Şimdi bir tencere alalım. Küçük havlu serelim tencerenin dibine. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Tencerenin içine su döküyoruz. Her zamanki yaptığımız gibi tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Tencereyi ocağa yerleştirdikten sonra suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynadıktan sonra arkadaşlar 40 dakika tenceredeki suyu kısık ateşte kaynatalım ve yağı iyice ısıtalım. 40 dakika böyle kısık ateşte suyu kaynatıp yağı ısıttıktan sonra alıyoruz. Kavanozu çıkartıyoruz. Yağımızı soğutmadan daha sıcak halinde süzüp alıyoruz. Ve buraya arkadaşlar bal mumundan ekleyeceğiz. Bu bal mumudur. Bal mumu bulamazsanız da normal mumdan ekleyebilirsiniz. Şöyle yapayım ben. Bal mumundan şimdi 50 gram ekleyeceğim. Sıcak yağın içine. Tekrar tencerenin içine yerleştiriyoruz, sıcak suyun içine. Şimdi de bal mumu eriyip gidene kadar sadece şöyle 3-5 dakika ısıtacağız. Evet, bu şekilde bal mumu da erimiş oldu. Şimdi ocaktan alalım. Şimdi kavanozu çıkarıyoruz. Yok, şöyle yapayım. Kavanozumuzu çıkarıyoruz ve yağın soğumasını bekliyoruz. Yağımız ılık hale geldiğinde arkadaşlar bir de bu merhemimize iyot ekleyeceğiz. Tentür diyot, bu şekilde olan tentür diyot da kullanabilirsiniz. Bütün eczanelerde satılıyor bu malzemeler. Alalım. İyottan bir çay kaşığı ekleyelim. Ve şimdi güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bizim çok faydalı, kemikler için, eklemler için çok faydalı olan merhemimiz hazırdır. Gelelim bunun uygulamasına arkadaşlar. Uygulamadan önce sizlere bunu nasıl saklayabiliriz onu söyleyeyim. 6 aya kadar bu merhemi karanlık ve serin ortamda saklayalım ve kullanmaya başladığımızda alıp yine tencerede sıcak suda biraz eritip ondan sonra uygulayalım. Sıcak suda eritmeniz gerekiyor ki çünkü mum birazdan donacaktır. O yüzden donmuş halinde değil, böyle sıvı halinde kullanmamız gerekiyor. Evet, gelelim uygulamasına. Evet, benim değerli arkadaşlarım. Şimdi bu hazırladığımız yağı nasıl kullanacağız? Alıp bütün eklemlere, dizlere, dirseklere ve kemiklerimizin ağrıdığı yerlere uyguluyoruz. Her akşam mutlaka her gün, her akşam uygulayalım. Şöyle ne kadar uygulamamız gerekiyor diye soracaksanız da
Ağrılarınız gidene kadar zaten bu merhem, bu yağ çok güzel bir şekilde sıcaklık verecektir eklemlere ve eklemlerin aslında elastikiyet halinde olmasına, hareketleri böyle düzgün yapabilmemiz için dizlerdeki kireçlenmelere çok iyi gelecektir. O yüzden kullanmadan önce yağı ısıtıp ondan sonra kullanalım. Her akşam bir tencereye yine suyu ısıtıp yağı koyup sıcak hale, ılıktan daha biraz sıcak hale getirip böyle uygulayınız lütfen. Ardından da bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle uyguladıktan sonra uyumaya gidebiliriz yani. Dizlere mutlaka uygulayınız lütfen. 65 yaş üstü, 55, 45 artık kaç yaşınızda başlıyor bizim hareketsizlikten, dizlerimiz ağrıyor, kemiklerimiz ağrıyor. Bunun önlemini de almamız gerekiyor ve artık ağrıyorsa da ağrıyan yerlere, kemiklere ve eklemlere bu yağı böyle uygulayabilirsiniz. Yağı karanlık ve serin ortamda 6 aya kadar saklayabiliriz ve her gün kullanabiliriz. Başka sorularınız varsa da tabii ki de videonun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben de bileyim, bana güzel sonuçlarınızı da yazın lütfen. Çünkü bu yağdan güzel sonuç alan arkadaşlarımız çok var. Ve gerçekten de eklem ağrılarında ve diz ağrılarında çok iyi sonuçlar aldılar. Bana da yorumlarda sizler de kullanıp hazırlayıp yapınız ve yorumlarda mutlaka sonuçlarınızı yazınız. Yeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Bye bye.